Merhaba boğalar, Ağustos ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Şimdi Ağustos ayına hangi enerjilerle giriyoruz onlara şöyle bir bakalım. Ağustos ayına girerken dikkatleriniz ev ve aile yaşamınıza çevriliyor. Güneşin Aslan burcundaki seyri özellikle 4. evinizi aydınlatıyor. Bu durum yuva kurma, taşınma, aile ilişkilerini düzenleme gibi temaları gündeminize taşıyor. Ancak retro Merkür'ün burada Güneş'le kavuşumda olması geçmişe dair meselelerin tekrar karşınıza çıkabileceğine işaret ediyor. Eski ailevi konular yeniden açılabilir ya da çocukluk dönemine ait bazı duygular yüzeye çıkabilir. Mars Başak Burcu'nun son derecelerinde ve sizin yaratıcı alanınıza 5. evinizde ilerliyor. Bu yerleşim enerjinizi aşk hayatınıza, hobilerinize ve yaratıcı projelerinize yöneltebilir. Ancak Mars'ın Koç burcundaki retro Kiron'la yaptığı 150'lik açı özellikle bastırılmış hayal kırıklıkları ya da özgüven problemlerine dikkat çekiyor. Aşk ilişkilerinde aniden ortaya çıkan kırılganlıklar yaşanabilir. Lütfen kendinizi fazla yargılamayın. Venüs'ün Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte yakın çevre, kardeşler, iletişim konularında duygusal bir hassasiyet oluşuyor. Ancak tam bu noktada Venüs'ün retro Satürn ve Neptün'e yaptığı kare açılar sosyal ilişkilerinize yanlış anlaşılmalara, duygusal mesafelere ya da hayal kırıklıklarına neden olabilir. Söylediklerinize dikkat etmeli, önemli konuşmaları aceleye getirmemelisiniz. Jüpiter ise Yengeç burcunda 3. evinizde zihinsel açıdan büyüme, yeni şeyler öğrenme ve kardeşlerinizle daha derin bağlar kurma potansiyelini güçlendiriyor. Akrep burcundaki Lilith'le yaptığı üçgen açı ise ortaklıklar ve ilişkiler alanında daha tutkulu, belki de gizemli gelişmelerin habercisi. Uranüs 8 Temmuz itibariyle burcunuza çok yakın olan İkizler Burcu'na geçmiş olması maddi konularda hızlı ve ani değişikliklere işaret ediyor. Para kazanma şeklinizde yenilikler yapmak isteyebilir. Teknolojik ya da dijital alanlara daha çok yönelebilirsiniz. Bu değişim sizi başlangıçta şaşırtsa da uzun vadede özgürleştirici etkiler taşıyor. Retro Plüto Kova burcunda kariyer evinizdeki yolculuğu devam ediyor. Bu süreçte iş hedeflerinizi yeniden değerlendirebilir, toplum önündeki duruşunuzu değiştirme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Üzerinde baskı hissettiğiniz tüm sistemler sorgulanıyor. Ay düğümleri Balık Başak aksında sizi detaylara kaybolmaktan uzaklaştırıyor ve ruhsal gelişimlere doğru yönlendiriyor. Bu ay mükemmel olmaya çalışmak yerine anlamlı bağlantılar kurmayı tercih edin. Sevgili boğalar, Ağustos 2025 sizlere içsel bir sadeleşme, ilişkilerde ise duygusal netlik vaat ediyor. Kalbinizi kıran değil, büyüten insanlarla ilerlemeyi seçin. Unutmayın, köklerinizden aldığınız güçle yükseleceğiniz bir dönemdesiniz. Şimdi astrolojik gündeme geçeceğim ama önce minik bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim. Sevgili boğalar, Ağustos ayının ilk haftasında gökyüzü sizleri çalışma ortamınız, sağlığınız, günlük düzeniniz ve hizmet ettiğiniz alanlar üzerinden sınavdan geçiriyor. 7 Ağustos'ta Mars Terazi burcuna geçiyor. Özellikle iş yaşamınızda daha hareketli ve mücadeleci bir dönem başlıyor. Ancak bu hareketlilik sizden fedakarlık isteyen ya da düzeninizi bozan durumlarla birlikte gelebilir. Mars'ın Koç burcuna da geri giden Satürn ve Neptün'le yaptığı karşıtlık bastırılmış stresleri ve yorgunlukları gün yüzüne çıkarabilir. İş ortamında otorite figürleriyle veya ekip arkadaşlarınızla anlaşmazlıklar yaşamanız mümkün. Ayrıca ruhsal ve fiziksel olarak biraz yıpranmış hissedebilirsiniz. Kendinizi fazla yormayın ve bedeninizin verdiği mesajlara dikkat edin. 9 Ağustos'ta Kova burcunda bir dolunayımız var ve kariyer evinizde parlıyor. Toplum önündeki duruşunuz, mesleki kimliğiniz ve üstlerinizle olan ilişkileriniz bu dolunayda netleşiyor. İş hayatında yön değişiklikleri, görev devri veya prestijli bir sunum ya da ödül gündeme gelebilir. Ancak Güneş'in Aslan burcundaki retro Merkürle kavuşumu aile hayatınızda çözülmemiş geçmiş meseleleri yeniden önünüze getirebilir. 11 Ağustos'ta Merkür Retrosu sona eriyor. Ev, yuva, taşınma, tadilat ve aile içi
iletişimle ilgili sorunlar geride kalmaya başlıyor. Kendinizi daha net ifade edebilecek, iç dünyanızı toparlama şansı bulabileceksiniz. 12 Ağustos'ta Yengeç burcunda kavuşan Venüs ve Jüpiter yakın çevreniz, kardeşleriniz ve iletişim alanlarında büyük bir iyileşme getiriyor. Bu tarihten itibaren önemli konuşmalar yapabilir, güzel haberler alabilir, yakınlarınızla bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Yazı, eğitim, sözleşme gibi konular olumlu etkileniyor. Aynı gün ayın Koç'taki retro Satürn ve Neptün'le kavuşması ise içinize attığınız bazı korkuları ya da kontrol edemediğiniz duyguları yüzeye çıkarabilir. Sessizliğe kulak verin. Ve 14 Ağustos'ta gökyüzünde hem bir su üçgeni, büyük su üçgeni hem de bir hava üçgeni oluşacak. Venüs-Jüpiter kavuşumu Kuzey Ay-Düğüm ve Lilith bir su üçgeni oluştururken Mars-Uranüs-Plüto da bir hava üçgeni kurarak fikir alışverişleri, sosyal bağlar ve zihinsel projelerde akışı kolaylaştıracak. Bu üçgenler sayesinde yakın çevre ilişkilerinizden duygusal destek görebilir, yazılı sözlü projelerde başarı elde edebilir, yeni eğitim ve yolculuk kararları alabilirsiniz. Duygusal olarak da daha açık, samimi ve anlayışlı olacağınız bir süreç başlıyor. 14 Ağustos'tan 22 Ağustos'a kadar olacak bu şanslı dönem yazmak, anlatmak, sunum yapmak, kardeşlerle barışmak ya da ortak projeler üretmek, kısa seyahat planlamak, yeni bir sosyal çevreye dahil olmak için son derece uygun. Ağustos'un ilk yarısı iş ve sağlık temalarında bazı zorluklar yaşadığınızda sosyal ve duygusal desteklerle güçlenecek, yakın çevrenizden gelen güzel haberlerle moral bulabileceksiniz. Hayatın akışına güvenin çünkü gökyüzü sizden yana olmaya hazırlanıyor. Ağustos'un ikinci yarısında gökyüzü sizleri zihinsel açıdan oldukça hareketli ve dönüşümlü bir sürece hazırlıyor. 20 Ağustos'ta ayın Yengeç burcunda önce Jüpiter ardından Venüs'le yaptığı kavuşum yakın çevrenizde olan ilişkilerinizi ve iletişiminizi yumuşatıyor. Kardeşler, komşular, kısa yolculuklar ya da eğitimle ilgili konularda keyifli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Duygusal olarak sevdiklerinizle daha açık iletişim kurabilirsiniz ve bazı konularda destek görebilirsiniz. 22 Ağustos'ta Güneş'in Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ya da yaratıcı projeler ön plana çıkıyor. Ancak Güneş'in Uranüs'te yaptığı kare açı sizi ani değişimlere karşı uyarıyor. Kalbinizin sesini dinlediğiniz ama aynı zamanda da fazla kontrolü elden bırakmadığınız bir süreç olması önemli. Hayatın keyif veren alanlarında sürpriz değişiklikler yaşanabilir. Aynı gün Venüs'ün Koç'taki Kiron'la yaptığı kare bilinçaltında taşıdığınız eski bir gönül kırgınlığını tetikleyebilir. Aşk yaraları ya da kendinizi sevilmeye değer görmeme gibi duygular gündeme gelebilir. 23 Ağustos'ta gerçekleşecek Başak yeni ayı 5. evinizde. Bu yeni ay sizlere aşk, sahne, çocuklar, hobiler ve hayatın keyifli yönleriyle ilgili yepyeni bir sayfa açma fırsatı sunuyor. Fakat Uranüs'ten gelen sert açı bu başlangıcın şaşırtıcı ve sarsıcı olabileceğini gösteriyor. Belki de kalıplarınızı yıkarak yepyeni bir aşk deneyimine adım atacaksınız. Belki de yaratıcılığınızı ortaya koyacağınız bir projeyle ilgileneceksiniz. 25 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte ev, aile ve yuva konularında estetik düzenlemeler, güzelleştirme isteği, aynı zamanda sevgi paylaşımı artıyor. Fakat Kova Burcu'ndaki retro Plüton ile kurduğu karşıtlık, kariyer ve ev hayatı arasındaki dengenin bozulmasına neden olabilir. 27 Ağustos'ta kesinleşen bu açıyla birlikte aile içi baskılar ya da dış dünyanın beklentileri arasında sıkışma hissedebilirsiniz. Güç mücadelesine girmeden duygusal zekanızı kullanmanız faydalı olur. 31 Ağustos'ta ise Yengeç'teki Jüpiter'in Terazi burcundaki Mars ile yaptığı kare açı iletişim trafiğinizi hızlandırırken aynı anda sizi biraz gerebilir. Bir yandan konuşmak, yazmak, üretmek isterken diğer yandan günlük sorumluluklarınıza uğraşmak sizi yorabilir. Aynı gün Güneş'le Yay burcundaki Ay arasında yaşanacak kare açı ise aşk hayatı, risk alma cesareti ve finansal paylaşımlar arasında dengesizlik yaratabilir.
ani kararlar almaktan kaçınmanızda fayda var. Bu dönemde duygularınızı net bir şekilde ifade etmek, hayatın tadını çıkarırken sorumluluklarınızı da ihmal etmemek önemli. Sevgili boğalar, ilişkilerde güç savaşlarına girmeden özgüveninizi içeriden besleyerek ilerlemeniz gereken bir süreçtesiniz. Mutlu ve verimli bir ay geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.